Yeni modelimizin testine geldik. Sourstick modelimiz. Bu modeli yine bu sene yayınladığımız stick modelinden uyarladık. Bu modeli yapma amacımız stick için daha iyi süzülebilen bir kanat opsiyonu çalışmaktı. Bu kanatta 2 derece dihedral açısı ve washout dediğimiz kanadın kökten uca doğru düzelmesi şeklinde. Kökte 2 derece, uçta 0 derece atak açımız var. Soaring performansını olumlu etkileyecek bir detay. Crackle hinge sistemini bozmadan yine TPO hinge kullanarak menteşenin üstte 0 olacak şekilde konumlandırılmasıyla üst tarafın daha yüzeye 0 paralel olmasını sağlamaya çalıştık. Ve bu tasarım çok hoşumuza gitti. Hem kurulurken kolay oluyor hem de gerçekten de üst tarafta ne bir kesik ne bir boşluk, bir aralık olmuyor. Flapler olmasına rağmen aileron ve flapler arası ilişkide bir boşluk neredeyse yok kadar az. 0.5 mm bir boşluk oluyor ve bunu kurarken çok özenli davranmanız gerekmiyor. O konuda da bir rahatlık var. Burada aileron için 30 derece, flapler için 45 derecelik bir kesik var. O kesin tamamını kullanıyoruz. Orada da bir aerodinamik olarak kazancımız var. Modelde stick'in konseptini koruduk ve karbon çubuk eklemedik. Aslında ilk baskıdan sonra yeterince rigid olmadığını düşünseydim kanada karbon çubuk ekleyecektim ama gayet rigid bir kanat oldu. Yani bunu kamerada gösteremem ama yani karbon çubuk eklesek de daha sert olmayacaktır. O yüzden bu modelde de karbon çubuksuz model tasarımını korumuş olduk. Gövdede bir iyileştirmemiz oldu. Burada ek destekler var ve ön tarafta bir uzamamız var. Daha uzun bir buruna sahip. Dolayısıyla burada bir FPV hatch opsiyonumuz da var. Modelin uçuş ağırlığı şu anda manuel kurulumda 500 gram, 1000 mAh 3S batarya var, lipo batarya var. Ben 4 gramlık servolar kullandım ve orada büyük bir ağırlık kazancım var. Çünkü modelde 6 tane servo var. Eğer 9 gram servo kullanırsa model uçuş ağırlığı 550 gramlara kadar çıkabilir. Yaklaşık 580 gramı geçmemesi gerekiyor. Eğer 580 gram üzerine geçerse artık model bir sport glider, elektrik glider kategorisinde, yani o hızlarda uçmuş olacak. Ve termikleri kullanarak yükselmesi biraz daha zor olacak. 750-800 grama kadar da rahatlıkla uçuş yapılabiliyor modelle. Daha yüksek ağırlıklarda model ciddi bir şekilde hızlanacaktır. O noktada artık iş çok zor olacaktır. Daha aerodinamik olması için iniş takımı kullanmak yerine gövdeye iniş için biraz daha güvenli olması açısından PETG malzemeyle basılacak bir iniş kızağımız var. Vidayla takılıp sökülebiliyor. Bunun yerine standart tekerlekli iniş takımı da takılabilir. Ayrıca şamandıra da takılabilir. Yani stick'te kullandığımız şamandıra buna uyumlu. Sudan kalkış için böyle bir deneme yapılabilir. Flap'i kullanmadan sadece aileronla kurarak bir eğitim modeli, glider, hafif bir glider olarak da uçuş yapabilir. Bu model aslında stick modelimizin daha iyi süzülebilen ve daha geniş kanat açıklığına sahip bir elektrik glider opsiyonu olması için tasarlandı. Bu modelin aynı zamanda stick'ten farkı FPV hatch opsiyonu var. Dolayısıyla in-out kurulumu da yaparak hem FPV soaring hem de manuel soaring yapılabiliyor. Bu modelin asıl tasarlanma amacı bu. Bunu yapmak için de tabii bağımsız flapler çalışmamız gerekti. Aslında başlangıç için biz stick modelimizde bir 1000 mm 3 kanallı aileronsuz bir kanat opsiyonu çalıştık. Yani ilk uçuşunu yapacak olanlar onunla başlasa daha iyi olur. Sadece aileron kurulumu yaparak bu modelle de bir eğitim modeli uçuşu yapabilir. Bu model ölçeklendiğinde hem daha büyük pil hem daha rahat elektronik kurulumu, işte GPS, uçuş kontrol kartı, FPV sistem kurulumu yapılabiliyor. Ve kanat alanı çok büyüdüğü ve model hala hafif kaldığı için ve karbon çubuk hala gerektirmediği için hem kolay yapılabilen hem de soaring, yani termik performansı çok iyi durumda olan bir elektrikli glider elde etmiş oluyoruz. Tüm kontroller yerinde şu anda. Tamam. Tamam. Gayet iyi. Güzel. Soldan dönüyorum. Ya çok yavaşlıyor flap'te gördüğün gibi. Yani bu şekilde inilebilir. Bu yarım flap. Kapattım. Gayet güzel oldu. Çok güzel bir uçuş oldu bence. Model 520 gram ağırlığında. Yani 600 grama kadar çok rahatlıkla uçuş yapılabilir. Böyle kötü bir yerde bile çok rahatlıkla iniş yaptık 2 defa. Hiçbir hasar almadı. Oldukça sağlam. Uçuşu ve yapımı kolay bir model oldu. Bugün artık güneşimizi kaybettik ve hava soğudu. Ölçekli FPV versiyonunu da artık başka bir gün test ederiz. Bu modeli bu şekilde yayınlayabileceğimizi biz görmüş olduk. Bize doğru inebilirsin aynen yola.